Merhaba sevgili takipçilerimiz, hastalarımız, bizi merak edenler. Bu haftaki konumuz şu. Biz hep şeyi anlatıyoruz. Burun estetiği ameliyatı oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bunu anlatıyoruz. Burada biraz daha sosyal bir şeyden bahsedeceğim ben. Burun estetiği ameliyatı olan bir arkadaşınız varsa siz ne yapmalısınız? Yani ben burun estetiği olmadım, arkadaşım oldu. Siz ona nasıl davranmalısınız? Yani videomuzun başlığı şu olacak. Burun estetiği ameliyatı olan kişinin arkadaşı olmak. Şimdi biz burunları yapıyoruz. Güzel de oluyor gerçekten. Hasta evet hocam çok mutluyum, burnumu çok beğendim. Eskisiyle kıyaslamayacak kadar iyi, çok iyi nefes alıyorum, harika ve benzeri ve benzeri. Hasta gidiyor, bir gün sonra mesaj atıyor. Hocam ben ağlıyorum, çok kötüyüm. Ne oldu? Arkadaşım dedi ki burnumun şurasının, şu kenarının, kanadının geliş açısının 35 derece, burası 34 derece. Ya diyor ki arkadaşım bunu ölçmüş mü? Ben şimdi diyorum ki hastaya üzülme, ağlama. Sen yani arkadaşını da al gel. Bu durumda siz ne düşünürsünüz? Gelen arkadaşının burnunun harika olmasını beklersiniz. Ama bir bakıyorum ki arkadaşının burnu normal ortalama bir Türk burnu. Nedir? Kemeri var, işte biraz ucu düşük, böyle hafifçe eğri. Şimdi ameliyat ettiğimiz hastanın burnuna bakıyorum. Gayet güzel. Kötü yorum yapan arkadaşın burnuna bakıyorum. Yani pek de güzel değil. O zaman burada bir art niyet arıyor insan. Çünkü böyle bizim etrafımızda hep bir şeyleri kötüleyen, bu olmadı, bu iyi değil, bu kötü diyen böyle bir moral bozucu arkadaşımız oluyor. Bazen bu moral bozucu arkadaşlardan böyle biraz uzak durmak da gerekebilir. Mesela gidiyorsun, yani bir sürü para biriktiriyorsun, araştırıyorsun, harika bir araba alıyorsun. Hatta markada söyleyebiliriz sonuçta, bizim konumuz yok. İşte Türkiye'de iyi bir araba ne olsun? Mercedes. Bir avuç dolusu para verdin, milyonlar, gittiğin güzel bir araba aldın. Yarın diyorsun ki ya ben araba aldım. Arkadaşın diyor ki yanlış. Neden? Mercedes almayacak. Ne alacaktın? BMW. Allah. Öbür odaya geçiyorsun. Başka bir arkadaşım geliyor. Diyor ki Mercedes almakta çok büyük hata. Ne alacaktın? Volvo. Ya kardeşim bu Mercedes, bu BMW, bu Volvo. Bunların hepsi aslında çok güzel arabalar. Yani Türk halkı genel olarak bir şeyi beğenmiyor. Ameliyatı yapıyoruz. Burun harika, çok güzel. Annesi diyor ki benim kızımın burnu olmadı. Neden? İşte kanadın gelişinde açısının kenarı. Annesi sanki matematik profesörü. Işık açısı, o kadar böyle acayip fantastik şeyler söylüyorlar ki. Ya diyorum ki bu burun güzel, kız mutlu, sana ne olmuş? Yani bazen de anneler, akrabalar, kardeşler olayı bozuyorlar. Tamam, küçük bir sorun varsa ne diyeceksiniz? Evet, senin burnunda ufak bir sorun olabilir ama genele bakmak lazım. Genel olarak burnun çok güzel, genel olarak çok iyi nefes alıyorsun, harika, çok başarılı bir iş çıkmış, bitti. Bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü o sizin için küçük olan şey hasta için çok büyük oluyor. Yani siz şöyle bir cümle söylerseniz, senin burnun çok güzel ama şu kenarının kınık orasında bir şey var dediğinde hasta zannediyor ki bu sorun o kadar büyük bir sorun ki sokakta giden herkes bizim hastamıza bakıyor. Aslında değil. O yüzden lütfen etrafımızda herhangi bir estetik ameliyat olan bir arkadaşımız varsa onun moralini bozmak için böyle garip garip şeyler söylemeyelim. Eğer gözünüze batan bir şeyler varsa bunu daha kibar bir dille, ya evet burnun çok güzel, şu kenarda da bir şey var ama bence önemli değil, gene de gittiğinde doktorunla konuşursun deseniz iş bitecek. Ya da deseniz ki ya senin eskiden burnun baya kötüydü, şimdi baya iyi bir burnun var, çok şanslısın, harika bir ameliyat olmuşsun deseniz hasta da nasıl söyleyeyim, o çektiği sıkıntıların, çektiği acıların, verdiği paraların karşılığında evet ya ben güzel bir şey yapmışım, bu ameliyatı iyi ki olmuşum der kendine ve mutlu olur. O yüzden burun estetiği ameliyatı olan bir arkadaşınız varsa onun moralini bozmayın. Güzel deyin. İyi bilin ki, şunu bilin ki bu ameliyatlar 1 yılda iyileşiyor. Bazen burnun tam oturması 2 yıl, 2,5 yılı bulabiliyor. O yüzden daha 10. günde senin burnun büyük, şuran böyle, buran böyle demeyin. Biz zaten hastamızla konuşuyoruz. Her şeyi anlatıyoruz. Diyoruz ki 1. ay böyle olacak, 2. ay böyle olacak. Hatta şunu da diyoruz. Diyoruz ki iyileşsin burnun. Evet sorunlar olabilir. Gerçekten bir yerde ufak beğenmediğimiz bir şey olur. Ama biz onun burnun iyileştiğinde küçük bir operasyonla, küçük bir ameliyatla zaten düzeltiyoruz deyip biz hastamızı zaten yakinen takip ediyoruz. Her eksiklerini, her ihtiyaçlarını zaten karşılıyoruz. Siz de burun estetiği olan arkadaşınız varsa siz de ona biraz moral, motivasyon, psikolojik olarak biraz destek olun. Lütfen moralini bozmayın.
Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bol bol like atalım, bol bol yorum yapalım. Sizin etrafınızda böyle moralinizi bozan arkadaşlarınız varsa yaşadıklarınızı böyle küçük birkaç cümleyle yorumlara ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.